Şehri Gündem programı olarak İstanbul'da estetik alanında adından sıkça söz ettiren ve bir ilke imza atarak İGF tedavisini Türkiye'ye getiren operatör doktor Bilgehan Aydın Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Bilgehan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Saç ekimi tekniğinde ilklere imza atmış bir operatörsünüz. Bizlere İGF tedavi yönteminden bahseder misiniz? İGF'yi anlatmak için önce PRP'yi anlatmak lazım. Çünkü insanların aklında hep bir PRP var. PRP saçıma yaptırdım, yüzüme yaptırdım, saç çıktı mı? Ve genel itibariyle de PRP'den aslında bir serzeniş de var. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı, sanki onu karşılayamadı. Bazı PRP iyidir, kötüdür gibi. Şimdi PRP dediğimiz şey şu aslında. Burada ben hep hastalarıma çizerek anlatıyorum. Çünkü sözel anlattığınız zaman hasta anlayamıyor. Görsel böyle basit bir şekilde çizerek anlatıyorum. Onları çizdiğim gibi anlatacağım. Şimdi bir damar var diyelim ki. Bu damarın içerisinde kan akıyor. Kesildi. Temel olarak şu işe yarıyor. Saçın dökülmesinin çeşitli mekanizmaları var. En az 10 farklı bildiğimiz var. Saç dökülmesinin aslında bildiğimiz tek bir mekanizması yok. 10 farklı sebep var. Yani sadece erkeklik hormonundan ya da reseptör seviyesine dirençten işte o karışık anlatmayacağım. Bir saç var. İlk başta çıktı. Bu onun kökü. Şurası da yüzey diyelim ki. Kadınlar bilirler, ayva tüyü gibidir. Bunun kalınlaşması, büyümesi, yani bebek saç hücresinden yetişkine geçmesi için gereken şeyler işte büyüme faktörleri. PRP'ye bunun için yapıyorduk. Biz buraya bunu enjekte ediyoruz, destek atıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ayva tüyleri ne oluyor? Özellikle bazı kadınlarda şuralarında çok olur. Erkeklerde de olur böyle incecik tüyler olur. Bir türlü büyüyemez, aslında kel kalmanın başlangıcı böyledir. İşte biz bu aşamadayken buna geçişini sağlıyoruz. Sadece dökülme için değil. Diyelim ki sağlıklı olacak bu hücre. Yine İGF desteği yaptığın zaman kalınlığı artıyor, pürüzsüzlüğü artıyor. Yani reklamlarda olur ya, şampuan reklamlarında böyle tırtık olur. Sağlıksız saçlar, işte keratin bakımları falan. İşte bunun da onarılmasını arttırıyor. Böylece parlak ve gür saçları elde edebiliyoruz. Dökülmeye tamamen mi durduruyor? Hayır. Ama epey bir etkili olduğu için dökülmeyi azaltıyor. Ya da saç kel kalma süresini uzatıyor. Bazı insanlarda saç ekimi ameliyatından dahi kurtarabiliyor. Ama bu hastadan hastaya çok değişiklik gösteren bir durum. Bizim yaptığımız yenilik bu. Ve bunu sadece tek başına da yapmıyoruz. Çünkü önleyici tıp diye bir şey vardır. Mesela biz cerrahız normalde. İşimize hangisi gelir? Kel kalsın, ameliyat edelim gelir. Ama modern dünyada artık önleyici tıbbı destekliyoruz. Dökülmeden etki edelim. Buna ekstradan yaptığımız şeyler şunlar. Saç ekiminde de kullanıyoruz. Ya da bunu saç ekimine de destek olsun diye yapıyoruz. Bazen saç ekiyorsunuz. Atıyorum 100 tane saç ekiyorsunuz. O 100 tane saçın 90 tanesi tutuyor da 10 tanesini maalesef kaybediyoruz. O kayıpları da yaşamamak için kullanıyoruz. Bazı yerlerde aldığımız folikülleri de direkt içerisinde İGF solüsyonlarının içerisinde saklıyoruz. Bu da başarı oranımızı arttırıyor. Bir de diyorlar ya hani lazer, saç ekimi lazeri. İşte yeniliklerden bir tanesi de o. Enjeksiyonumuzu yaptık. Bu cepte. Daha sonra da bu lazerin içerisine koyuyoruz hastayı. Diyot lazerin içerisine koyduk. Bu da ışık çıkartıyor. Nasıl hissediyorsunuz? Bir karıncalanma. Sonra ilk 24 saat biraz bazı kaşınma. Çalıştığını hissediyorsunuz. Lambada çalıştığını hissetmezsiniz. Lazerde gerçekten saçınızda bir yenilik olduğunu hissediyorsunuz. Karıncalanma, ağrı yok ama. Bununla kombin ettiğimiz zaman da saç dibindeki büyüme faktörleri arttırıyor. Yoksa lazer ne işe yarar? Saça lazer tutmanın bir manası yok gibi geliyor. Ama işte bunun özellikle bir dalga boyu var. O dalga boyu da saç kökünde büyüme faktörlerinin artmasını sağlıyor. Böylece kombine etki etmiş oluyoruz. Eskiden iğnelerle uyuşturuyorduk hastayı. İğne girdiği zaman canı acıyordu. O da bizim geçtiğimiz sene başlattığımız bir yenilik. Bir cihazımız var. Göstermek istiyorum. Bu cihaz sayesinde basınçla geçiyor. Bunu hiç anlatamıyoruz. Ya basınçla sıvı nasıl geçer delik açmadan? Kağıdımız var. Kağıdı dahi delmiyor. Bunu size göstermek istiyorum. Sevcan Hanım gelin böyle. Bak şimdi bu bir kağıt. Işıkta iyice tutalım. Basacağım, karşıya geçecek sıvı. Yaklaşalım birazcık isterseniz Sevcan'cığım. 3, 2, 1.
böyle delik açılmıyor, o sıvının şeyi. Bu şekilde karşı tarafa geçiyor ve kanama olmuyor. Güzellik salonu işletmecisi Emsal Doğan'la ortak çalışmanızı anlatır mısınız? Benim Bilgehan Aydın isimli kliniklerim vardı. Emsal Hanım'da güzellik merkezi zinciri var. Almanya'da da var hatta şubeleri. Emsal'in E'siyle Bilgehan'ın B'sini birleştirdik. İngilizce olmak anlamında bir dünya markası yaratmak istedik. Çünkü biliyorsunuz estetik cerrahi ve güzellik merkezi Türkiye'de çok yoğun. Özellikle Avrupa'dan gelen hastalar belki Emsal Doğan'a tırnak yaptırmak istiyor, kaş yaptırmak istiyor ama sadece onun için gelinmezdi. Şimdi ameliyata gelen hastalarımıza hem baştan aşağıya tam bir güzellik merkezi konseptini sunuyor olabileceğiz. Bilgehan Bey, saç ekimi tedavisinin destekleyici unsurları nelerdir? Saç ekimini nasıl yapıyoruz? Önce hızlıca onu anlatayım. Ben bir saç folikülüyüm. Graft demek şu demek, bir dokuyu, deri olabilir, başka bir doku olabilir, bir dokuyu damarından, sinirinden ayırıp başka bir yere koyma işlemine graft yerleştirme denir. Bu saç olursa saç grafti deniliyor. Saçları nasıl alıyoruz biz? İncecik motorlarla tek tek topluyoruz. 4000-4500 minimum grafti alıyoruz. Bunu damarından, sinirinden kopardım. Bunun da bir damarı, siniri var. Ama yerine yerleştirdiğim zaman aynısını, damar, sinir yok. Nasıl besleniyor? Etraftaki kandan emerek besleniyor. Şöyle düşünün, etrafında bir sünger var. En yakın süngere bağlı bir tane hortum var. Ondan emerek besleniyor. Ben şimdi bir graftim. Ağzımda bir tane boru var. Güzel güzel suyumu içiyordum. Sonra sen beni aldın, bahçenin başka bir yerine koydun. En yakın muslukla da aramda bir tane sünger var. O süngerden zorla ilk 7-8 gün damar oluşana kadar çekiyorum. Şimdi bu ne dedik? Büyüme faktörleri damarın oluşumunu hızlandırıyor. Yani o borunun ağzıma gelmesini hızlandırıyor. Buradan bir etki sağlamış olduk. Etraftaki dokunun hızlı iyileşmesini sağlıyor. Tamirat sürecini hızlandırıyor. Buradan bu etkiyi aldık. Peki o ilk 7 gün nasıl koruyacağız? Ya da hani büyüme faktörüyle damar 7 günde gelecekti, yani hortum 7 günde gelecekti de 3 güne düşürdük ama o 3 günde canlılığını korumamız lazım. İşte orada da hiperbarik oksijen tedavisi veriyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisi şu. Diyelim ki beni aldınız, ben süngeri ağzıma dayadım, içmeye çalışıyorum. Bana gelen su miktarını, yani kan miktarını arttırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman düşündük. Biz onarım cerrahisinde zaten hiperbarik oksijeni kullanıyoruz. Geçmeyen ayak yaraları, ailesinde mutlaka maalesef olan birisi vardır. Ya da kulakta bir problem olduğu zaman yanık tedavilerinde bunu kullanıyorduk. Dedi ki rekonstrüksiyon, yani onarım cerrahisinde kullandığımız bir şeyi estetiğe de taşıyalım. Bunu da ilk yapan ve İstanbul'da tek uygulayan kuruluş biziz. Bizim hastanemizde var çünkü hiperbarik oksijen birimi. Gelen kanı arttıramıyorum. O zaman ne yapayım? Kanın niteliğini arttırayım. Normalde oksijen hücresini taşıyan protein 2 tane oksijen taşıyor diyelim ki. Hiperbariğe soktuğumuz zaman bütün çantalarını dolduruyoruz. Yani gelen bir tane protein normalde 2 tane oksijen getirirken 4 tane oksijen getiriyor. Böylece ben o graftin o anda yaşamasını arttırmış oluyorum. Yani yazık süngerden emen ben, ah diyor, en azından az su içiyorum ama hızlı içiriyorum. Başka ne? İşte büyüme faktörü yaptığım zaman da o tamirat süreci artıyor. Başka ne yapıyoruz? Aspirin başlıyoruz mesela hastaya. Ne işe yarıyor? Süngerin içerisinden su bana gelirken pıhtılaşmasın. Yavaş aka aka gelsin. Bir miktar kortizon veriyoruz hastalara. Neden? O sünger şişmesin, içi sıkışmasın, su arasından rahatça gelsin diye. Bunlar hep ilk tedaviler ve bunları opsiyonel sunmuyoruz İstanbul'da. Yani bizim kliniğimizde bunların hiperbarik, özellikle sigara kullanan hastalarda çok başarısızlık oluyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. En iyi şekilde graftleri alıyoruz. Kanalları, yani mesela beni aldın değil mi? Koyacağın yere nasıl koyacaksın? Bir de o var. Bir yere delik açman lazım. Eskiden nasıl açılıyordu delik? Bir tane kağıt düşünün, kağıdın üzerine 2 boyutlu bir delik açılıyordu. Şimdi bu deliği, bunu açtık. O zaman ne oldu? 3 boyutlu bir deliğimiz oldu. Saç graftini böyle koyduğumuz zaman bakın etrafına tamamen dokunuyor. Böylece süngere dokunan ağız sayısı artmış oluyor. Yaşam kalitesi artmış oluyor. Yani başarınız artıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.